Merhaba. Nuh'un gemisinin yerini bulacağımız dördüncü ve son bölüme hoş geldiniz. Ben Erol Bülent Abay. Nuh Nebi'den kalma romanının yazarıyım. Sevgili okurlarım bana hep Eren Derviş'in romanın sonunda ulaştığı keşfin gerçek olup olmadığını sordular. Roman kahramanım Eren'i bu keşfe götüren romanda geçen bütün doneler gerçektir. İşte bu 4 bölümlük program serisini de bu doneleri sizlere göstermek için hazırlamaya karar vermiştim. Romanın sonundaki keşif benim düşüncemdir ve ben gerçekten de Nuh'un gemisinin orada olduğuna inanıyorum. İlk 3 bölümü kısaca özetleyecek olursak, hatırlarsanız ilk bölümde Nuh'un gemisinin neden Ağrı ve Cudi Dağı'nda olamayacağını konuşmuştuk. Bu yerlerin çok ıssız yerler olduğunu, böyle önemli ve kutsal sayılabilecek bir yerin terk edilemeyeceğini, hatta bu yerin kutsal bir haç yeri olmuş olması gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. İkinci bölümde de eğer geminin yerini bulmak istiyorsak, önce tufanın nerede ve nasıl oluştuğunu bulmamız gerektiğini belirterek, elimizdeki en eski kaynakta olan kutsal kitapların ve Gılgamış Destanı'nın bize tufan için Mezopotamya'yı işaret ettiği üzerinde durmuştuk. Ayrıca bu kaynakların bize tufana neden olan su kütlesinin Basra'dan gelip Türkiye'nin güneyindeki dağlara doğru gitmiş olabileceğini gösterdiğini de belirtmiştik. Sonra da üçüncü bölümde bu büyüklükteki bir su kütlesini yaratacak olası 3 olayı incelemiş, sonunda da Madagaskar, Hindistan ve Avustralya'da Google Earth'ten bile kolaylıkla görülebilecek tsunami izleri yaratan Hint Okyanusu'ndaki Berkeley kraterinin tufanın asıl nedeni olabileceğini konuşmuştuk. Eğer öyleyse Abbott ve meslektaşlarının bulduğu Berkeley kriteri M.Ö. 4000-3500 yılları arasında sona erdiği bilinen Holos'un ıslak evresini ve Kuzey Afrika ile Doğu Arabistan'da yoğun kuraklığı tetikleyen olayı açıklayabilir gibi durmaktaydı. Holos'un ıslak aşaması diye bilinen dönem, Kuzey Afrika'nın çöl olmadığı, ikliminin yağışlı olduğu bir dönemdir. Mısır'da yapılan incelemeler bu yağışlı dönemin M.Ö. 3900 dolaylarında sona erdiğini göstermektedir. Bu sahranın çölleşmeye başladığı zamandı. Oluşan bu kurak koşullar günümüze kadar devam etmiştir. M.Ö. 3500'den sonra Nil boyunca Mısır gelişmiş ve Gerzeyan kültürü ve hanedanlıklar dönemi başlamıştır. Doğu Arabistan'da da Ubeyd döneminin yani M.Ö. 3800'lerin sonunda artan bir kuraklık izlenir ve bölgede karanlık 1000 yıl denilen dönem yaşanır. Mezopotamya'da ise Ubeyd dönemi Basra Körfezi yakınlarındaki Ur kentinin feci bir sel baskınıyla birlikte aniden ortadan kalkmasıyla sona erer. Hindistan'ın batısında kalan Indus Vadisi'nde de M.Ö. 4000-3500 arasındaki dönemde medeniyette çöküşler yaşanmıştır. Evet, bu ilk üç bölümden sonra sanırım artık Mezopotamya'da tufanın neyin sebep olduğunu ve nasıl meydana gelmiş olabileceğini bulduk. Gökyüzünde bir kuyruklu yıldız görülür. Bu yıldız o dönemin yıldızları inceleyen kahinleri tarafından görülmeye başlar. Utnapishtim ve Krishna gibi yerel alimler halklarını uyarırlar. Ama sonunda bu kuyruklu yıldız Hint okyanusuna düşer ve Berkeley kraterini ve mega tsunami dalgalarını oluşturur. Öyle büyük dalgalardır ki izleri hala bile Madagaskar, Hindistan ve Avustralya kıyılarında bugün bile görülebilmektedir. Dev su kütlesi kıyıları harap ederken deniz seviyesinden çok yüksek olmayan Mezopotamya düzlüklerine Umman ve Basra körfezinden girer. Zaros dağları bu su kütlesini hafif batıya ve Türkiye'nin güneyindeki dağlara doğru yönlendirirken bu dağlara çarpan su kütlesi de dağları aşamayarak sekip Akdeniz'e ve oradan da Kuzey Afrika düzlüklerine ulaşır. Bölgeye dolan tuzlu su yüzlerce yıl bölgenin kuraklaşmasına ve dolayısıyla iklimin değişmesine sebep olur. Bölgedeki tüm medeniyetler alt üst olmuştur. Yeri gelmişken Lut Gölü'nün yüksek tuzluluğunun bile bu zamandan kaldığını düşünüyorum. Çünkü Lut Gölü'nü besleyen bir tuzlu su kaynağı yok deniliyor ve gölün tuzluluğunun nasıl oluştuğu hala tam olarak bilinmiyor. Anlattıklarım kulağımıza mantıklı gelse de bu son söylediklerini destekleyecek elinde başka bir kanıt var mı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü ben de tahminlerim mantıklı gibi dursa da bununla yetinmeyip başka kanıtlar aradım ve sonunda buldum. Petrolün bir fosil yakıt olduğunu hepimiz biliriz. Ama bu fosilleşmenin kaynağıyla pek ilgilenmeyiz. Ben bunun bitkisel kaynaklı olduğunu duymuştum. Bu aklıma gelince işin şekli birden değişti. Hatırlarsanız M.Ö. 3500'lerde Mezopotamya'da bir dönem kapanmış ve bölgede binlerce yıl sürecek kuraklık dönemi başlamıştı. Buna sebep bölgeye dolan tuzlu su olmalı demiştik. İşte bu tuzlu su bitki örtüsünü tamamen öldürmüş olmalıydı. Peki bu tuzlu suyla ölen bitkiler
Ne olmuştu? Evet, sanırım siz de konuyu nereye getirmek istediğimi anladınız. Tabii ki de petrol. Hemen bölge petrol sahalarını araştırdım. İnanılır gibi değildi. Arabistan'ın doğusunda dev petrol sahaları vardı ve yönü güney-kuzey doğrultusundaydı. Daha sonra Irak'takilere baktım. Buradaki petrol sahaları da Zaros dağlarına paralel olarak kuzeyde Türkiye'ye kadar uzanıyordu ve yönleri kuzey-kuzeybatı şeklindeydi. Yani Hint Okyanusu'ndan gelen suyun bölge coğrafyasına uygun olarak hafif batıya meyilli olarak yukarıya ilerlemesiyle aynı şekildeydi. Sağ, Ağrı'ya doğru sapmamıştı. Suriye'deki petrol sahalarına bakınca onların yönünün kuzeydoğudan güneybatıya doğru olduğunu fark ettim. Yani tuzlu su Anadolu'nun güneyindeki dağlara çarpmış ve sekerek güneybatıya yönelmiş olmalıydı. Nusaybin'den Lübnan'ın güneyine doğru bir yol izlemiş görünüyordu. Aklıma Türkiye geldi. Oradaki petrol sahaları da aynı bir parabolün tepesi gibi bir yay çizmekteydi. Batman sanki bu petrol yataklarının en kuzey ucu tepe noktası gibiydi. Tüm bölge sahalarına genel baktığımda da petrol sahalarının Arabistan'dan itibaren kuzeye gittikçe küçüldüklerini ve Suriye'de iyice küçüldüğünü gördüm. Tuzlu su azalarak kuzeye çıkmış olmalıydı. İşte o zaman tufanın gerçekten bu bölgede olduğunu kendimce kanıtlamıştım. Geminin yeri Cudi Dağı'nın daha batısında bir yer olmalıydı. Dicle Nehri güzergahında değil de sanki Fırat Nehri güzergahında bir yerlerde olması daha muhtemel gibiydi. Ve araştırmalarımı bu alana odaklandırmam gerektiğine karar verdim. Ve bulduklarım beni inanılmaz sonuca ulaştırdı. Tüm bunlardan sonra Nuh'un gemisini arayacaksam bu su hareketinin en tepe noktası olacak bölgeye odaklanmam gerektiğini düşünmeye başlamıştım. Türkiye'nin güneyindeki dağ sıralarına hiç baktınız mı bilmiyorum. Şöyle yukarıdan genel bir bakış atarsanız gözünüze Harran Ovası çarpar. Bu ova sanki Türkiye'nin güneyindeki dağ sıraları arasında doğal bir geçit gibidir. O zaman aklıma birden kuzeye gelen bu dev su kütlesinin dağ sırasına çarpıp Suriye'ye doğru sekerken bir kısmının bu ovadan içeri dolmuş olma olasılığı geldi. Hemen Harran bölgesini araştırmaya başladım. Başlar başlamaz da 2010 yılında Doktor Faruk Öncel'in Nuh'un gemisinin Şanlıurfa'nın 25 kilometre güneyindeki Cudi Vadisi olarak bilinen bir bölgede olduğunu iddia ettiği gazete haberine rastladım. Şanlıurfalı olan Doktor Faruk Öncel, Altınbaşak köyü yakınlarında bulunan ve Cudi Vadisi olarak bilinen bölgede bir basın toplantısı yapmış ve etrafı taşlarla çevrili olan 150 metreye 25 metrelik toprak bir arazinin Nuh'un gemisinin durduğu yer olduğunu iddia etmişti. Bu basın toplantısında Öncel, burası bölgede Medinetül Cud yani Cudi şehri ve Kâlü Bela, beladan kalma olarak bilinir. Bu bölgede bela tufandır ve tufandan kalan şehir olarak bilinir. Buraya kimse gelmez ve dokunmaz. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir demişti. Son iki cümlesi benim geminin olduğu yer asla terk edilmiş olmamalı. Hatta yanına kadim bir şehir kurulmuş olmalı ve sürekli ziyaret edilen bir haç yeri olmalı düşüncemle tersti. Ama benim ilgimi çeken kısmı tufandan sonra kurulduğunu ve Nuh'un torunlarının isminin verildiğini söylediği 5 şehirdi. Bunlar 17 kilometre uzaklıktaki Harran, 25 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa, 50 kilometre uzaklıktaki Samsat, 80 kilometre uzaklıktaki Karkamış ve 120 kilometre uzaklıktaki Ninova'ydı. Öncel bu 5 şehrin geminin olduğunu iddia ettiği yerin etrafını sarmış gibi durmasını bir delil olarak gösteriyordu. Sonra birden aklıma Suruç geldi. Çünkü bu yer adını İbrahim peygamberin babası, Terah'ın babası, Nahor'un babası Seru'dan almıştı. Bu arada Kur'an İbrahim peygamberin babasının adını Azer olarak verir. Ama Tevrat'taki gibi bir soy ağacı sıralamaz. Önce aynı basın toplantısında konuyu dönemin valisine ilettiğini ve arkeologların bölgede yaptığı araştırmadan bir sonuç çıkmadığını ve olayın kapatıldığını da söylemişti. Hemen bahsedilen bölgeyi Google Earth'ten inceledim. Evet, burası da ıssızdı. Aynı Ağrı ve Cüde'deki yer gibi. Nasıl olur da etrafına şehirler kurulmasına rağmen burası terk edilebilirdi? Geminin olduğu yer asla terk edilmiş olmamalı. Hatta yanına kadim bir şehir kurulmuş olmalı ve sürekli ziyaret edilen bir hac yeri olmalı diye içimden tekrar tekrar geçirirken birden Urfa'nın peygamberler diyarı olduğu aklıma geldi. Eyüp, Şuayb ve İbrahim peygamberler burada yaşamışlardı. Yani peygamberlerin bile geldiği bir hac yeri gibiydi. Heyecanlanmaya da başlamıştım.
Çünkü içimden bir ses çok yaklaştığımı, yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimi söylüyordu. Google Earth'ten bölgeyi tekrar incelemeye başladım ve birden onu gördüm. İşte orada duruyordu. Hiç terk edilmemişti. Hemen yanı başında büyük kadim bir şehir kurulmuştu. Öyle ki araştırdığımda şehrin kuruluş tarihi bile bilinmiyordu. İlginç olan tarafı da şehrin en kutsal kabul edilen yerlerinin geminin durduğu tepenin eteklerinin dibinde olmasıydı. Hemen Google Earth'ten alanı ölçtüm. 300 metreye 50 metreydi. Oranlar tutuyordu. Sanki etrafı zarar görmesin diye çevrelenmiş gibiydi. Aynı resimlerdeki gibi dikdörtgen bir yapı resmen orada gözlerimin önünde duruyordu. Ayrıca Öncel'in Judy olduğunu söylediği tepelerin en kuzeydoğu ucundaydı. Gemi sanki tepenin hemen ucuna konmuş gibiydi. "Hadi artık çatlatmada neresi olduğunu söyle be adam" diye bağırdığınızı duyar gibiyim. Gemi Dambak tepesinin üzerinde duruyordu. Yani bu yapı bugünkü Urfa Kalesi'ydi. Bazen insan gerçekten de gözünün önündekini göremeyebiliyor. Ama artık kale ve etrafı benim gözümde farklı canlanmaya başlamıştı. Balıklı göl sanki onun anısına yapılmış gibiydi. O kadar ki içindeki balıklara dokunulamazdı. Onlar kutsal sayılırdı. Sanki geminin içindekileri temsil ediyor gibiydiler. Düşünsenize, Urfa denizden ne kadar uzakta. Ama burunlarının dibindeki balığa dokunmuyorlar. Hani deniz kıyısında olursun da balığa doymuşsundur ve tatlı su balığına elini sürmezsin. Ama öyle değildi. Dokunmamak bir yana, bir de besliyorlar ve balıkları kutsal sayıyorlardı. İbrahim peygamberin doğduğu düşünülen mağara tepenin hemen eteklerindeydi. Ayrıca burası camiler bölgesi gibiydi. 400 yıldır kesintisiz devam ettiği söylenen Dergah Camii'nde sabahları yapılan zikirde sanki bunu anlatır gibiydi. Ya Halepli Bahçe'deki mağaralara ne demeli? Sanki gemide inenlerin ilk yerleştikleri yerler gibi durmuyor mu sizce de? Şimdi en şaşırtıcı bilgiye geleceğim. Sizce denizden bu kadar uzak olan Urfa şehrinin rakımı ne kadardır? 477 metre. Evet, deniz seviyesinden sadece 477 metre yukarıda. Gılgamış destanını hatırlayın lütfen. Gılgamış Uruk şehrinin kralıydı. Uruk şehri, Ur şehrinin yani tufanda yok olmuş şehrin hemen kuzeybatısındadır. Utnapiştim da aynı bölgedendi. Tufan onları buraya getirmiş ve onlar da gemiler indikleri yere eski şehirlerinin adını taşıyan bir isim vermişlerdi. Urfa. Bu şehre çok eskiden Urhai ya da Orhai dendiği de söyleniyor. Bu bana İngiltere'nin York şehrinden Amerika'ya gidenlerin New York şehrini kurmalarını hatırlatıyor. Yeni Ur şehri Urfa. Tevrat'ın Yaratılış'ın 11. babının 31. ayeti şöyle der. Terah, oğlu Avram'ı, Harran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Sara'yı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Harran'a gidip oraya yerleştiler. Kildani, Fırat ile Dicle Nehri'nin birleştiği ve birlikte Basra Körfezi'ne aktığı bölgenin adı. Ur şehri de oradadır. Ama Ur şehri tufanda yok olmuş olmalıydı. Çünkü 3,5 metrelik kil tabakası bulunmuştu. Öyleyse bu ayette geçen Kildaniler tufan sırasında Nuh'un gemisiyle Basra dolaylarından gelip şehirleri anısına yeniden kurdukları Ur şehri yani Urfa şehrinde yaşayanlar olmalıydı. Ayrıca Urfa'dan Harran'a gitmek Basra'dan buraya gelmekten çok daha kolaydır. Tevrat'ta gemiden bahsedilen bölümü tekrar bir hatırlayalım dilerseniz. Yaratılış 6. bab 14 ila 16. ayetler. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını zifle. İçeriye kameralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 kubit olacak. Pencere de yap. Boyu yukarıya doğru 1 kubit olsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Geminin tek bir kapısı vardı ve o da yan tarafındaydı. Kaledi şekline bakınca güney kenarının tam ortasındaki farklılığı görebiliyordum. Araştırınca buradan kaleden aşağıya inen bir merdiven olduğunu öğrendim. Ayrıca eskiden kalede 3 katlı ahşap yapılar olduğunu da söylendiğini okumuştum. Sonra Urfa Kalesi için bir iç kale olduğu söyleniyor. Ama bir iç kalenin şehir surlarının kenarında olmayıp daha korunaklı bir yerde olması gerekmez mi? Kale mimarisi konusunda uzman değilim ama bu kale hiç de korunaklı bir iç kale gibi durmuyordu. Kalenin eni dikkat çekecek kadar dardı.
Yani o kadar dardı ki güneyinde kaleden daha yüksek gibi duran yerden sapanla taş atsan kalenin içine, hatta kuzey kenarında duran birine rahatlıkla isabet ettirebilirdi. Bu yüzden de güneyine yapay derin bir hendek açılmıştı. Sanki amaç şehri korumaktan çok gemiyi çevreleyip korumak gibiydi. İlginç olan bir diğer husus da Urfa insanının o muhteşem karakteri. İş şehirlerinin işgal edilmesine gelince tek başlarına mücadele edecek kadar cesaret göstermiş ve bu sayede de şanlı ünvanını şehirlerine kazandırmışlardı. Bu bile benim için bu toprakların gemiden beri asla terk edilmediğini, hep korunduğunu ve asla terk edilmeyeceğini gösteren en büyük delildi. Roman kahramanı Eren Derviş ilk macerası olan Nuh Nebi'den kalma romanında işte bu 4 bölüm şeklinde sizlere anlattığım gerçekler üzerinden giderek Nuh'un gemisinin yerini bulmuş ve bu sayede 3 semavi dinin temsilcilerini ve bölgeyi büyük nükleer bir patlamadan kurtarmıştı. Ayrıca kendini istemeden içinde bulduğu bir cinayeti de bu sayede çözümlemişti. Bu macerayı merak ediyorsanız Nuh Nebi'den kalma romanımı online kitap satış noktalarından tedarik edebilirsiniz. Ayrıca Google Play üzerinden e-book olarak da anında satın alıp hemen bugün okumaya başlayabilirsiniz. Bu arada bir aksilik olmazsa yakında çıkacak olan Eren Derviş'in ikinci macerasını da hepiniz şimdiden davetlisiniz. Gene gerçek bulgular üzerinden, gene bugüne kadar fark edilmemiş çok ilginç tarihsel olayların keşfedileceği bu yeni maceradan çıkar çıkmaz haberdar olmak için @erolbülentabay Instagram adresinden beni takip etmeye devam edin. Instagram adresimi tekrar ediyorum. @erolbülentabay. Ayrıca YouTube kanalımdan da haber veriyor olacağım. Bunun için de abone olmanız yeterli. Bu programı Spotify, Apple ve Google Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. İkinci romanda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.